Kim sevmez kebabı? Ben lezzet dolu. Hele hele ocak başına gittiğin zaman o an taze pişmiş, tam istediğin gibi ve baharatları da sayesinde müthiş bir lezzet var. Ama bu sürdürülebilir bir iş değil. Çoğumuz eti seviyoruz. Genelde eti yemek kolay. Batıya gittiğimiz zaman başka gelenekler, doğuya gittiğimiz zaman başka gelenekler, yukarı aşağıya nereye gidersek gidelim dünyada et evet seviliyor. Ama bu kadar et yiyor olmamız tabii bu yeni bir fenomen. Eskiden bu kadar et yenmezdi. Kebap dendiğinde beni en çok heyecanlandıran konulardan bir tanesi de elimle yemek yiyebiliyorum. Lavaşı kullanarak tabii ki içine dolduruyorsun ve herkes istediğini yapabiliyor. Herkesin yemeği tam kendine, masanın ortasına, sofranın ortasına bir sürü yemek gelebiliyor. Ama ben yine de tam istediğimi yapabiliyorum. Ne zaman Güneydoğu'ya gitsem, özellikle Gaziantep'e, orada ise muhakkak Filiz Hözükoğlu'na gitmek isterim. Hem bir dost gibi konuşabiliyoruz, derinlemesine ama aynı zamanda bir hocadan ders alıyor gibiyim. Müthiş şeyler öğreniyorum. O bölgenin kültürüyle, yemekleriyle, hem Gaziantep hem Urfa. Biz küçükken annem kışın hem içimiz ısınsın hem de boğazımız yağlansın diye menengiç kahvesi yapardı. Biz de böyle giderdik mutfağa, eteğinden tutardık, beklerdik. Sütle yapardı. Hepimiz otururduk sofrada, işte bunu tüketirdik yemekten sonra. Ama kışın. O da şimdi? Şimdi çocukluğumu hatırlattı bana. Ödül o. Ödüllendirdim kendimi. Çocukluğumda kebap, hatta babam anlatırdı. Anneannem veya babaannem eskiden semt hamamına giderlermiş. O zaman evin beyi eve kebap söylüyor. Akşam eve geldiğinde hanım banyodan gelmiş olacak. Kimse yemek yapmamış olacak. O da kime söyleniyor? Mahallede yakın olan birisi. Diyor ki işte bize akşama 10 tane, 10 kişilik soğan kebabı gönder. Yanında 5 tane işte 10 tane de lahmacun. Onun dışında mevsim uygun olduğunda da pikniğe gidiliyor. Sahre diyoruz biz ona. Sahrede evin erkeği kendisi yapıyor kebabı. Ama şu anda geldiği nokta Güneydoğu, bütün Güneydoğu, yalnızca Antep değil, kebap cenneti. Sağınıza dönüyorsunuz kebapçı, solunuza dönüyorsunuz kebapçı. Her yerden dumanlar çıkıyor. Ya Antep'e girdiğiniz vakit kebap kokuyor, şehir kebap kokuyor. Hakikaten havaalanına inerken böyle bir ya acaba havaalanında bir kurban kesip bir yerde mangal mı yapıyorlar diye neredeyse o geldi aklıma. Çünkü indim dün gece ve buram buram kebap kokuyor. Havaalanından şehre girerken sol taraf, gelirken sağ tarafta mezbaha var. Havalandan inip lokantalara gitmeye sabrı olmayanlar oraya giriyor. Hemen kebabını yiye şehirlerine giriyor. Başka neyimiz var? O kadar her şey var burada. Evet. Menengiç var. Ben heyecanlanıyorum. Evet, bu kırmızılar sizin, bu salçalar. O kadar bambaşka bir şey yapıyor ki yemeği. Favoriniz acı mı, tatlı mı yoksa ikisinin karışımı? Hepsinin karışımı. Karışımı işte annemin yaptığı. Acı, tatlı bir de domates biraz içine. İçine. Hatta yani börek harcı falan yaptığım zaman önce onlara kavurup o böyle çiğ tadını yok ediyoruz. Ondan sonra geri kalan içine. Tabii çok iyi oluyor. Tam Antep usulü olmuş. Öyle mi? Onu bilmeden. Hadi geçelim gel. Kekik var. Firik burada da var, orada da var. Evet, Farklı evet. sanki renkleri. Bunların arasında fark var mı? Şunun Çuvaldaki ve bu. Yeni mahsus. Bundan bana 2 kilo verebilir misin? Bir tane sana bir turist geldi. Şimdi geldi bir tane. Ya ben evde şiş kebap yapacağım dedi. Ne vereceksin? Kebap yapacak diyorsa bizim burada 30 çeşit baharat karışımımız var. Ne var bunun içinde? 30 çeşit. Onun içerisinde kekik var, isot var, karabiber, kimyon, zerdeçal. Tatlı bir yer. Bir de buna pul vermek lazım. Zaten kendiliğinden acı.
acı ama pul biber biraz daha renk verir. Geçen Avrupa Birliği'nden bir ekip gelmişti. Onlarla bir yemek yapıldı. İşte hep dedi her yere gidiyoruz baklava, kebap, lahmacun. Sizin bundan başka yemeğiniz yok mu diye bir soru soruldu. Ve bu soru hep soruluyor bana. Değil mi? Hep soruluyor. Hep soruluyor. Ben de artık hazırım. Cevabım hazır nasıl? Cepten çıkıyor mu? Şöyle, çocukluğum burada geçti. Nasıl baklavayı senede 2 defa, 3 defa tüketiyorsak, kebap da öyle. O da çok masum bir yiyecek aslında. Mercimek, nohut, loğlaz dediğimiz karagöz, taze meyveler, sebzeler. Kebap yapılırdı, tepside de yapılırdı kebap. Mesela elmadan kebap yapılırdı, patatesle kebap yapılırdı. Meyve sebze girdiği vakit o etin aslında besleyici değeri artıyor. Zaten ekmeğin içine dürüm ediyorsunuz, üzerine yeşillikleri koyuyorsunuz, yanına turp tere giriyor. Yani oradaki yediğiniz et miktarı bilmiyorum kaç yüz gramı geçmiyor. O da yine masum. Birkaç yüz bile değil o aslına baktığımız zaman. Yani yüzün altında bile olma ihtimali var. Gereğinden fazla et yiyoruz hepimiz. Birçok insan sofradan kalkarken eğer et yemediyse ya ben doymadım diyor. Şimdi kebapçıya gidiyoruz, ocak başına gidiyoruz. Böyle arka arkaya böyle kilolarca et geliyor. Halbuki aynı zevki, aynı keyfi çok daha az etle ve çok daha fazla sebzeyle yapılıyor. Bölgenin kültürüne baktığımız zaman zaten temelinde bu var. Yani et yemeliyiz tabii, protein ihtiyacımızı sırf bitkiden de karşılayabiliriz ama etten karşıladığımız proteinlerle sırf bitkiden karşıladığımız proteinler aynı kalitede değil. Et yemeliyiz ama kaliteli et yemeliyiz. Organik et yemeliyiz. Küçük baş hayvan eti yemeliyiz. Doğada otlayan hayvan eti yemeliyiz. Hangi miktarda yemeliyiz onu da söyleyeyim. Kilogram başına 1 gram, 70 kilogramsak 70 gram protein almak o gün için yeterli olabilir. Spor yapıyorsanız bunu 1,5, çok ağır spor yapıyorsanız 2'ye kadar çıkarılabiliyor. Yaşlandıkça kilogram başına tüketeceğimiz protein miktarı da artıyor. Hayvansal proteini hem de süt ürünlerin tüketimini azalttığımız an bütün dünyadaki dengeyi değiştirebiliyoruz. Bazen doğru fikirler daha bir uzaklardan gelebiliyor. Birçok aşçı için bu geçerli. Türkiye kadar patlıcanı iyi kullanan bir yer yok. Ama buna rağmen bu yemeğin fikri, bu közde patlıcanlı, tahinli, yoğurtlu bu yemeğin fikri Avustralya'dan geldi. Bir hayli uzak bir yerden geldi. Orta Doğu lokantasında yediğim bir yemekten esinlendim bunu yaparken. Közde patlıcan, üstüne işte sumaklar, isotlar vesaire bütün bu baharatları kültürel bariyerlerden arınmış bir vaziyette kullanılabiliyor dünyada. Bugün Amerika'ya gittiğin zaman veyahut da Avustralya veyahut da Avrupa'nın, Kuzey Avrupa'nın herhangi bir yerine gittiğin zaman anne veyahut da işte amca veyahut da baba baskısından kurtulmuş bir şekilde yapılabiliyor bu yemekler. Bunlar işte yemeği bir adım öteye götürebiliyor. Gaziantep dendiğinde ilk akla gelen yerlerden bir tanesi İmam Çağdaş. 1887'den beri var olan bir aile işletmesi. Nesiller boyunca devam ettirmiş ve devam ettiren bir usta. Her gelen topluluğun kültürel bakımdan bugün burada olmasalar dahi onların kültürlerinin burada yaşadığına inanıyorum. Çünkü havanın en güzeli, iklimin en iyisi, suyun en temizi, ekonomik zenginlikle beraberinde geldiğinde İnsanlar her şeyin en iyisini yapmaya başlıyor. Yani bunlardaki Araplarıyla, Rumlarıyla, Ermenisiyle, Kürdüyle, Çerkeziyle. Yani bu topraklarda kim yaşamışsa bu topraklara bir şeyler... Herkes bir izini bırakmış. Bir izini bırakmış. Bir bakıyorsunuz dünyanın bir yerine gidiyorsunuz. Bir tanesi ya bu bizim şuna benziyor. Ya zaten bir bağ var yani. Çok uluslu mu diyelim, çok milliyetli insanların yaşadığı yerde kültür daha zengin oluyor. Bu kadar fiyat arttı, bu kadar
işte zorlaştı vesaire ama halen birçok insan yani kebabı yiyor ve eti yiyor. Orta gelirli de, az gelirli de, üst gelirli nasıl oluyor? 1 kilo alacağına yarım kilo alıyor. Ne yapıyor? Sebze mi ekliyor içine ekstradan? Sebze ekliyor. Sebzeyle veya 1 kilo etten patlıcan kebabı yaptırıyorsa yarım kilo etten patlıcan kebabı yaptırıyor. Mesela şimdi yaza girdik. Domatesin en kaliteli olduğu dönem. Biz altı ezmeli dediğimiz domatesi fırında asla pişirmeyeceksiniz. Kesinlikle kömür ateşinde pişecek, şişte pişecek. Patlıcan kebabı, Bilecik'ten gelen patlıcan, Fırat'ın kenarında yetişen. Oradan mı geliyor sizin patlıcanlar? Evet, tamamen oradan geliyor. Yazın o gelen patlıcanları fırınlıyoruz, dip frizlere koyuyoruz. Kışın gelen kış patlıcanıyla beraber yarı yarıya katıyoruz. Yoksa nazikte lezzet olmuyor, oluşmuyor. Kebaba baktığın zaman onu o kadar heyecanlı kılan, bana göre en azından, tek başına bir etin olmayışı. Orada ciddi bir ustalık da giriyor işine. Zaten işte ustadan çırağa yaşayan bir kültürü var orada. Ve diğer et kültürlerinde veyahut da diğer et yemeklerinden ayıran en büyük özellik bana göre bu. ...1950'lerden sonra özellikle Türkiye'deki göç hareketleriyle birlikte kebabın daha yaygın olduğu doğudan, güneydoğudan insanların yemek alışkanlıklarını başta kebap olmak üzere buraya getirmesiyle çok yakından alakalı. Ve de işin pratikliğiyle çok yakından alakası var herhalde. Bir kebapçı açmak için öyle muazzam bir mutfak gerektirmiyor. Tabii etin popüler olması, etin daha böyle bir statü simgesi olması en önemli etkenlerden diye düşünüyorum. Et deyince ilk akla gelen yerlerden bir tanesi Beyti. Hatta arkasındaki isim Beyti Güler. İstanbul'daki et lokantalarının, et kültürünün yaşayan bir tanığı Beyti amca. Küçükçekmece'de 1945 2 disal, 4 masa, 20 iskemle karnımızı doyuralım diye başladık. Yazları bıldırcın avına gelirlerdi. Çekmece'nin Alkalı'ya kadar bölgede bıldırcın avına gelirler. Gece beklerdim, onlara 4 tane 6 tane köfte satayım. Böyle girdik bu işe. Küçükçekmece'de 30 tane kasap vardı. Yine Eminönü Balık Pazarı'nda kasap Osman vardı. Altın kasap vardı. Elmas kasap vardı. Bunlar kasap değil, cerrah. Ve ben bu işe başladığım vakit hep onlardan bilgi aldım. Türkiye'de sığır eti ne? Sadece Kumkapı'da yaşayan bir ekaliyet yerdi. Seyahatler bana çok şey öğretti. 50'li yıllar, 60'lı yıllar Zürih'te, Jönev'de kasap moller vardır. Kasap moller 30 metre genişlik cephe, 30 metre derinlik, vizonlu yere kadar hanımlar, beyler 2 parça et 120 gram olsun, 140 gram olsun et alırlardı. 50'li yıllar Türkiye'de, hani Çekmece'de sığır etinin ızgaradan pişip yendiğini hemen hemen ben öncülük etmiştimdir.
et yediğim zaman muhakkak hayvanın başından kuyruğuna kadar her yerini kullanabilmek istiyorum. Türkiye sakatatlar ülkesi aynı zaman. Dünyanın her yerinden aşçılar buraya geldiği zaman özellikle sakatatlar peşine gidiyorlar. Uykuluk olsun, yürek olsun, işte ciğer, böbrek ve diğerleri. Yürek deyip böyle ya bu bir hayvanın kalbi deyip korkmamak lazım. O da herhangi bir kas. Türkiye'de et yiyecekseniz koyun yemek lazım, kuzu yemek lazım. Hani sığır cinslerine baktığınız zaman bunlar çok da işte et için kesimlik şeyler değillerdir. Daha ziyade süt ırklarıdır. Dolayısıyla Türkiye'deki steak kültürünün yaygınlaşması o anlamda çok sürdürülebilir bir şey değil. Çok ithal bir moda diyelim. Ve bu haliyle de hani ne çevreyle barışık ne de bizim daha alışık olduğumuz kültürel formlarla alışık bir yeme biçimi diye düşünüyorum. Kebaba ve kebap kültürüne daha derinlemesine inersek ve bakarsak küresel sahnede diyeyim müthiş bir avantajı var. O da bütün bu baharatlar ve lezzetler. Daha çok sebze katsak karışımın içine, yani mantar katsak, başka baklagiller girse içine, birçok bitkisel ürün girse içine o kadar büyük bir fırsat yaratıyor ki daha az et kullanmaya. Dünyaya çok iyi bir örnek olabilir. Ben sevmiyor muyum koca bir parça eti? Bayılıyorum. Ama bu sürdürülebilir bir iş değil.